Merhaba, The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün önümüzde gerçekten inanılmaz bir futbol gecesinin dökümü var. Dolu dolu bir geceydi gerçekten. Kesinlikle. Bir yanda Flash Score'dan gelen yüzlerce maç sonucu, Cebeli Tarık'tan Brezilya'ya uzanan devasa bir liste, diğer yanda da TRT Spor'un hazırladığı Şampiyonlar Ligi'nin en ateşli maçlarına ait o detaylı özetler. Evet, Bizim görevimiz de aslında bu. Bu veri yığınının içinden gecenin asıl hikayesini çıkarmak. Yani skorların arkasında ne var? aynen o kırılma anları, taktikler. Konuşulmaya değer anları çekip çıkarmak. Peki bu kadar çok maçın oynandığı bir gecede zirvedeki güç dengeleri sarsıldı mı? Yoksa her şey bildiğimiz gibi miydi? Hadi bu konuyu biraz deşelim. Harika bir başlangıç noktası. Çünkü ilk bakışta listeyi açtığınızda hani tanıdık bir tablo görüyorsunuz. Evet, devler kazanmış gibi. Aynen öyle. Devler yine kazanmış. Ama biraz derine inince o galibiyetlerin bile geleceğe dair ipuçları barındırdığını fark ediyorsunuz. Hatta bazı maçlar futbolun zirvesindeki o rahat koltukların artık o kadar da sağlam olmadığını fısıldıyor sanki. Bu gece sanki yeni bir düzenin fragmanı gibiydi. O zaman o tanıdık tablodan başlayalım. Avrupa'nın en büyük sahnesi Şampiyonlar Ligi. Flash skor listesi Real Madrid 6, Monaco 1 diye bağırıyor resmen. Evet, ezici bir skor. Liverpool deplasmanda Marsilya'yı 3-0'la geçmiş, Bayern Münih, Union Saint-Gillois'i 2-0 yenmiş. Yani devler kendilerinden bekleneni yapmış gibi duruyor. Ama bu 6-1'lik skor sadece bir güç gösterisi miydi, yoksa orada başka bir hikaye mi var? Orada çok daha fazlası var. Bu maç Real Madrid'in sadece bugününün değil, bence yarınının da bir vitriniydi. Evet, Mbappe eski takımıyla gol attı, bu güzel bir manşet. Tabii o her zaman haber değeri taşır. Kesinlikle. Ama asıl olay orta sahadaki o değişim rüzgarı. Arda Güler'in attırdığı bir gol var, Vinicius'a verdiği o pas. Bu hani Modric ya da Kroos'un o metodik kontrolünden ziyade anlık bir deha parıltısı. Daha anlık, daha direkt bir oyun yani. Aynen öyle. Real Madrid oyunu kontrol etmek yerine kaosa sürükleyerek kazanmaya evriliyor gibi. Bu da onları daha tehlikeli ama belki de kontra ataklara karşı daha savunmasız yapabilir. Bu galibiyet yeni bir oyun felsefesinin sinyali bence. Yani kontrolü bırakıp yaratıcılığa alan açmak. İlginç bir yaklaşım. Bayern Münih maçında da benzer bir bireysel performans öne çıkıyor. Harry Kane, o da takımını sırtlamış görünüyor. Harry Kane artık Bayern'in skor garantisi, bu kesin. Bir kafa golü, bir penaltı, hatta hat-trick'i direğe nişanlayarak kaçırdı. Az daha oluyordu. Neredeyse. Ama benim için maçın asıl ilginç noktası bu değil. Kim Min-jae kırmızı kart gördükten sonra Bayern'in 10 kişiyle oyunu bu kadar rahat domine etmesiydi. Evet, o çok dikkat çekiciydi. Bu, takımın ne kadar oturmuş bir sisteme ve özgüvene sahip olduğunu gösteriyor. Rakibin direncine 10 kişiyle bile kırabiliyorlar. Bu galibiyetle ilk 8'i garantilemeleri de ligin geri kalanında rotasyon yapma lüksünü tanıyacak onlara. Peki ya Newcastle PSV maçı? 3-0'lık net bir skor ama özetleri izleyince insan PSV bu golleri nasıl yedi demekten kendini alamıyor. Bunlar sadece bireysel hatalar mıydı? İşte bu, skorun ne kadar yanıltıcı olabileceğinin en güzel örneği. Evet, PSV kalecisi Kovar ve savunmacı Yarek inanılmaz hataları var. Ama bu hatalar durup dururken olmadı. Bir sebebi vardı diyorsun. Tabii ki Newcastle'ın oyun planı tam da buna dayanıyor. Rakibi ön alanda o kadar yoğun bir baskı altına almak ki en tecrübeli oyuncuları bile hata yapmaya zorlamak. Bu bir gegenpressing klasiği. PSV'nin kalesinden pasla çıkma ısrarı Newcastle'ın bu yüksek pres tuzağına düşmelerine neden oldu. Yani bu goller PSV'nin hediyesi değil, Newcastle'ın taktiksel olarak söke söke aldığı gollerdi. Anladım. Yani devler sadece yetenekleriyle değil, rakiplerini hataya zorlayan modern taktiklerle de kazanıyor. Ama gecenin asıl hikayesi bu değil sanırım. Çünkü ben flash score listesine bakıp gözlerimi ovuşturmak zorunda kaldım. Hangi maç? Bodo Glimt 3, Manchester City 1. Bu bir sürpriz değil, bu sanki sistemde bir hata gibi duruyor. Ne oldu orada? Bu kesinlikle gecenin manşetiydi ve inanın bana bu bir glitch değildi. Değil mi? Değil. Bu kusursuzca işlenmiş bir taktiksel zaferdi.
Özetleri izlediğinizde Bodo Glimt'in Pep Guardiola'nın takımına karşı nasıl bir panzehir geliştirdiğini görüyorsunuz. City'nin meşhur yüksek savunma hattının arkasına atılan direkt ve hızlı toplar. Yani orta sahayı hiç kullanmadan. Orta sahayı tamamen bypass ettiler. City ile orta sahada boğuşmaya çalışmak gibi bir hataya düşmediler. Hök'ün attığı 2 gol de bu planın eseri. Bu, küçük takımların şampiyonları yenmek için topa %70 sahip olmamaları gerektiğini kanıtlayan tekrarlanabilir bir plan. Yani bu City'nin kötü bir gün geçirmesinden çok Bodo Glimt'in mükemmel bir oyun planına mı ilgili? Kesinlikle. City'nin direncini asıl kıran an ise Rodri'nin kırmızı kartıydı. Bu kart sadece takımı 10 kişi bırakmadı, aynı zamanda City'nin oyun kurucu beynini de sağdan sildi. Her şey bitti o an. Ne kadar belirleyici olabildiğini gösteren bir ders niteliğindeydi. Cesaret demişken Atalanta'nın evinde Atletik Bilbao'ya 3-2 yenilmesi de büyük bir şok. Orada da mı bir taktiksel zafer söz konusu? Oradaki hikaye biraz daha farklı ve daha acı. O maç, futbolun ne kadar acımasız olabileceğinin bir kanıtı. Tam anlamıyla iki perdelik bir dramaydı. Nasıl yani? İlk yarıda Atalanta sahada fırtına gibi esiyor. Scamacca ile golü buluyorlar, bir golleri ofsayta takılıyor, bir topları direkten dönüyor, sayısız pozisyon. Ama ikinci yarıda sahne tamamen değişiyor. İşin rengi değişiyor. Hem de nasıl? Bilbao ilk yarıdaki o fırtınanın dinmesini beklemiş ve eline geçen 3 fırsatı da acımasızca gole çevirmiş. Cruzeta, Serrano, Navarro. Atalanta'nın son anlardaki golü ise sadece teselli oldu. Bu futbolda yakaladığını atacaksın kuralının ne kadar hayati olduğunun altını çizen bir geceydi. Ama gecenin en sinematik anı, en duygusal zirvesi sanırım Bakü'de yaşandı. Karabağ'ın Eintracht Frankfurt'u 90+4'te bulduğu golle 3-2 yenmesi, bu artık taktiğin de ötesinde bir şey. Kesinlikle öyle. O an futbolun neden sadece bir oyun olmadığını bize hatırlatıyor. Karabağ öne geçiyor, 2-1 geriye düşüyor, 80'de beraberliği yakalıyor ve tam maç bitti derken 90+4. 90+4'te Silva'nın golü geliyor. Teknik direktör Gurban Gurbanov'un golden sonraki gözyaşları her şeyi anlatıyor. Ancak bu sadece bir pes etmeme hikayesi değil. Daha fazlası var. Evet, bu aynı zamanda Avrupa futbolundaki güç dengelerinin nasıl değiştiğinin de bir göstergesi. 10 yıl önce Azerbaycan'dan bir takımın bir Alman devine karşı 90 dakika boyunca fiziksel ve taktiksel olarak bu kadar diri kalması düşünülemezdi. Artık bu takımlar sadece dirençli değil, aynı zamanda organize ve fitler. Bu zafer sadece bir ruh zaferi değil, aynı zamanda bir gelişim zaferidir. Aynı şekilde Sporting'in de PSG'yi son dakika golüyle 2-1 yenmesi bu temanın bir başka parçası. Devlerin artık eskisi kadar rahat olmadığını anlıyoruz. Peki her maç bu kadar gollü ve dramatik geçmedi. Bazı takımlarda işi son ana bırakmadan dişiyle tırnağıyla kazandı. Evet, tek gollük maçlar da vardı. Mesela Chelsea, Kıbrıs ekibi Pafos'u zar zor 1-0 yenebildi. Galatasaray da evinde Atletico Madrid'den çok değerli bir puan kopardı. Bu maçlar bize ne anlatıyor? Bu maçlar da dize mücadelenin başka bir yüzünü gösteriyor. Chelsea-Pafos maçı skorun anlattığından çok daha çetindi. Pafos'un direkten dönen bir topu, VAR'da incelenen bir penaltısı var. Özellikle kalecileri Gorter tek başına maçı tuttu diyebiliriz. Maçın yıldızıydı diyorsun. Kesinlikle. Chelsea'nin galibiyeti 78. dakikada Caicedo'nun duran toptan gelen bir kafa golüyle oldu. Bu da gösteriyor ki bazen en büyük takımlar bile kilitlenmiş bir oyunu ancak bir anlık bir bireysel kalite veya bir duran top organizasyonuyla çözebiliyor. Galatasaray Atletico Madrid maçı da tam bir kilitlenmiş oyun gibiydi. Taktik savaşı dendi ama bu ne anlama geliyordu sahada? O maç tam bir satranç oyunu gibiydi. Atletico, beklendiği gibi sahaya derin bir 4-4-2 bloğu kurup Galatasaray'a hiç alan bırakmadı ve oyunu yavaşlatmaya çalıştı. Klasik Atletico tarzı. Aynen Galatasaray özellikle ön alandaki agresif presle Atletico'nun bu pas kanallarını tıkadı ve onları uzun topa zorladı. Oyun bu kadar sıkışınca golün bir duran toptan gelmesi sürpriz olmadı. Llorente'nin kendi kalesine attığı o gol Galatasaray'ın oyun planının ve baskısının bir sonucuydu. Ve tabii ki Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır. İkinci yarıda yaptığı kurtarışlarla o bir puanı tek başına aldı diyebiliriz. Bu puan sezon sonunda ilk 8 mücadelesinde altın değerinde olabilir.
Avrupa'daki bu yoğun dramanın arasında flash score listesi bize dünyanın geri kalanında da hayatın devam ettiğini hatırlatıyor. Brezilya'da aynı anda ondan fazla eyalet liginde maçlar var, Arjantin'de kupa maçları oynanıyor. Bu devasa liste bize ne söylüyor? Bu liste futbol tutkusunun evrenselliğini ve aralıksız doğasını gösteriyor. Biz Şampiyonlar Ligi'ne odaklanırken Brezilya'da Flamengo klasiği olan maçta Vasco'yu 1-0 yeniyor, Arjantin'de Copa Argentina'da Argentinos Juniors gibi bir dev, Midland isminde daha küçük bir takıma karşı penaltılarla tur atlayabiliyor. Yine bir kupa sürprizi potansiyeli. Kesinlikle, özellikle o penaltı maçı çok ilginç. Bu bize dev katili hikayelerinin, yani kupanın büyüsünün, dünyanın her yerinde aynı heyecanı yarattığını gösteriyor. İster Bakü'de olsun, ister Buenos Aires'te futbolun özü aynı. Her an her şeyin olabilme ihtimali. Gerçekten de öyle. O zaman geceyi bir toparlayalım. Bir yanda Real Madrid gibi devlerin yeni oyun planlarıyla güçlerini tazelediği, diğer yanda Manchester City gibi kalelerin bile doğru taktiklerle aşılabileceğini gördüğümüz bir geceydi. Doğru. Ve Karabağ, Bodo Glimt gibi takımlar bize futbolun sadece bütçelerle değil, inanç ve akılla da oynandığını kanıtladı. Büyük resme baktığımızda ise bu gecenin en önemli çıkarımı şu: Şampiyonlar Ligi'nin bu yeni lig formatında artık hiçbir maç önemsiz değil. Atalanta'nın evinde kaybettiği o puanlar veya Karabağ'ın son saniyede kazandığı o zafer, sezon sonunda bir takımın doğrudan ilk 8'e girip girmemesini, yani milyonlarca avroluk bir farkı. Aynen öyle. Milyonlarca avroluk bir farkı belirleyebilir. Artık sadece kazanmak değil, averaj bile hayati önem taşıyor. Bu yüzden her golün, her puanın değeri katlanmış durumda. Kesinlikle. O zaman dinleyicilerimize de son bir soruyla veda edelim. Bu geceki sonuçlar futbolun zirvesindeki güç dengelerinin kalıcı olarak değiştiğinin bir işareti mi? Yoksa Bodo Glimt gibi zaferler büyük takımların sadece kötü bir gün geçirdiği, fırtınada bir anlık parlayan şimşekler mi? Bu konu üzerinde düşünmeye değer.